Hoş geldiniz. Selamlar. Tekrar bir pazar ve tekrar tabii ki ben. Tabii ki. Chat'cim. Hello. Hoş geldiniz. Şu anda ben chatte biliyorsunuz Mary the Ball'umu bekliyorum diyecektim ve Mary the Ball geldi. Hello. Hoş gelmişsiniz. Bu sefer ben de yakaladım. Oh, yes. Şarkıcımız da geldi. Sanat dolu bir yayın bizi bekliyor falan. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yayınlar sayesinde çok fazla izleyici farklı kitaplara falan başladı. O yüzden gerçekten kültür sanat kanalına doğru gidiyoruz. Yani ben size yetişememekten çok korkuyorum. Bertiyoza'cığım hoş geldin. Ay ay. Geçen haftaki yayın full olay yedi. Yani YouTube'da var ya neler yaşadım. Bundan sonra bir kere ağzım yandı arkadaşlar. Asla zinhar bir daha başka içerik burada açmam. Sadece şarkılar hiçbir problem olmadı. Sadece Can'ın şarkılarını dinleyebiliriz. Başka hiçbir şey yapmam yani. Bir daha gitgide büyüyen termosum. Muhteşem Yüzyıl, Mary the Ball açacaktım. Nimo TV burada olmuyor. Açılmıyor. İngiltere'de yani bir bug'ı var. Bir problem yaşandı Nimo TV'de. O yüzden onu açamadım. Deniyorum. Şu anda tekrardan başka Twitch'ten ya da Kick'ten falan açmayı deneyeceğim. Bakalım. Olmadı Nimo'da. Ya ne oldu Vertioza, neler olmadı ki? YouTube ban mı attı? Bütün adı nedir? Bloklandı falan son canlı yayın. Asla açamadım. Sonra her şeyi kesmek zorunda kaldım. Falan filan. YouTuber şeyler yani. O kadar saçma ki arkadaşlar. Biz burada izleyip sadece yorum yapıyoruz mesela ve ben hala anlamış değilim neden bloklandığını böyle şeylerin. Yani telif hakkının bu kadar seçici olmayışına hala şokum. Söyledim, yırttım kendimi, dinlemedim. Mary the Ball. Gerçekten bundan sonra sadece seni dinleyeceğim. Sen bana dur dediğin yerde karşım bak alarm emojileriyle dur de bana, tamam mı? Derin koptun gidiyorsun de. Bundan sonra Mary the Ball'cum sana görev yükledim. Sen yoksan Vertioza. Vertioza'da yoksa Brianna gelir. Feyyaz yok. Bak ben tanıyorum arkadaşlarımı. Hepiniz arkadaşım olduğunuz için arkadaşlarımı tanıyorum. Ay ne ne haftaydı be. Instagram'dan size sordum ne konuşalım diye. Valla beni adam yerine bir Mary the Ball koydu. Adam yerine koydu demeyelim cinsiyetçi. İnsan yerine Mary the Ball koydu. Ve full konu fikirleriyle geldi. Niye o Instagram'da yoksunuz peki? Instagram'da neden sorularıma cevap verilmiyor? Neden bana eski sevgili muamelesi yapılıyor? Neden ben görmezden konuşamadım. Gelinmek. Görmezden gelinmek. İnşallah doğru konuşuyorum. Mary en büyük takipçim oldu ya. Her şarkıma yorum yapıyor, dinliyor. Ya Can, böyle bir kanalız. Duyun arkadaşlarım. Benim böyle güzel takipçilerim var. Marka. Of ya. Gerçekten buradan yalamaktan yoruldum. İşte benim böyle tatlı takipçilerim var. Mary the Ball'cum, canım, kalp. Arkadaşlar yarın Odyssey'e gideceğim. Aşırı heyecanlıyım. Bu 70 mm IMAX'te o kadar zor buldum ki bilet. Yarın gidiyorum. Heyecanlıyım. Dünyada 40 tane sinema varmış sadece böyle. Nolan'ın peki bu pislikliği nedir ya?
Ben de ya Marylebone aynen öyle. Bir tane bile kötü yorum görmedim o diziyle hakkında. Bir de bunun bence sebebi ne biliyor musunuz? Aşırı derecede öncesinde hakkında çok düşük ya herkes işte ben kötü bekliyorum. Bence kötü olacak. O kadar düşürdüler ki herkesin beklentisini. Ben bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Genelde çok iyi olacak, çok iyi olacak diye önceden konuşulan şeyler batar. Önceden kötü olacak diye konuşulan şeyler sonradan çıkar. Bu da onun gibi bir şey olmuş. Anladığım kadarıyla. Daha izlemedim. Yarın gideceğim, izleyeceğim. 3 seansına buldum. 3'te. 6'da falan biter. Eve geldiğimde çekebilirsem videoyu direkt çekeceğim. Çekemezsem ertesi gün çekeceğim. Sonra da işte çarşambaya da perşembeye o dizi videosu sizinle olur. Altta yorumlarda çarşamba perşembe bildirimleri açın. Bakın yani filmi konuşalım, tamam mı? Yorumlarda falan yazın. Ben yorumlara hepsini hem okuyorum hem düşünüyorum. Orada sohbet ediyoruz falan. Gerçekten güzel oluyor. Çarşamba ya da perşembe gelecek. İstanbul dolu. Her yer ya. Her yer inanılmaz dolu Meri. Her yer. Londra'da bütün BFI diye burada bir sinema var. Ben oraya gitmek çok istiyordum ama orada biletler 1 ay 2 ay önceden tükeniyor. En ünlü buranın sinemalarından biri. En ünlüsü hatta. Ben oraya gitmek istiyordum. Oranın zevki bambaşka ama Odeon diye bir yer var burada. Ben ona gideceğim. Orası da çok güzel. Şimdi gidip orada izleyeceğim. Bakalım Leicester Square'de. Oraya gideceğim. Bir tık uzak 45 dakika falan. Yani her şey 45 dakika ne ya? Ben İstanbulluyum arkadaşım. Ben bir yerden bir yere 1,5 saatte giden insandım. 45 dakika ne? Bakalım gideceğim. Heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Genelde çok güzel yorumlar görüyorum. Teyzem gitti bana dedi ki bir önceki yayınlardan biliyorsanız teyzemin hani benim film konusunda bana nasıl büyük bir devrim yaşattığını. Oha çok iyi. Wow. Bu nasıl bir tepki ya? Bu nasıl bir tepki ya? Kendisi oha çok iyi abi. Benim teyzem gitti bana dedi ki büyük bir destanı en iyi şekilde anlatmışlar dedi. Yani hep Nolan'dan bekliyoruz dedi. Inception ve böyle prestij tarzı işler bekliyoruz ama bu bir destanı anlatan bir hikaye ve sonu böyle muğlak biten, insanı böyle miydi öyle miydi diyen değil, bir destan, bir yolculuk destanını izliyorsun. O yüzden aslında beklediğin şeye göre de değişiyor. Şimdi Nolan'ın o zamanlarda en çok kullandığı şey hep bir sonu açık bitirmekti. Şimdi öyle bir şey izlemeyeceksin. Bunu bilerek gideceksin. Destan gerçekten inanılmaz büyük bir destanı en iyi, en epik şekilde anlatmış dedi bana. Yuh ya. What the... İnanılmaz. Gideceğim şimdi yarın. Ay heyecanlıyım. Daha da heyecanlandırdı Mary. Mary sen beni daha da bir heyecanlandırdın. Mary. Daha da bir coştum. Zendaya'nın kıyafetlerine bakıyor muyuz? Hadi. Let's go. Zendaya. Zendaya'nın kıyafetlerine bakalım. Ya inanılmaz Meri. Gece 4-5 seansı ne abi? 4-5 sinema salonunda olduğumu hayal edemiyorum. Hadi Zendaya'nın şeylerini açıyorum.
kıyafetlerine bakalım. Ya, inanılmaz kıyafetler ve 5 dakika sadece gözükmüşüm. Ya, kadın var ya, olduğu bütün projelerin reklamını yapmayı o kadar güzel beceriyor ki. Ya, abi, öf! Bir şeye çok nefret ya da çok inanılmaz ya, çok büyük duygular bana çok garip geliyor. Çok büyük nefret duyguları benim de var şimdi yalan yok. Ama çok nefret yok ya, anlık ya. Ya, mesela anlık nefret ediyorum, anlık öfkeleniyorum ama gidip de IMDb'de 1 puan ver. Abi ben hiçbir şey için o gidip 1 puan vermeye üşenirim. Anlatabiliyor muyum? Üşenirim. Avatar'a bile vermedim ya. Yes. Kıyafetler. Selamünaleyküm. Ali Races cıç cıç cıç. Benim benim şey okuyuş. Benim bugün Türkçe o uçuyor ya. Of, gene harika, harika. Abi kıyafet benim favorim net üçüncüsü ama hepsi çok güzel. Ya üçüncüsü çok çok başka. Çok ya üç o ne ya? Bir de güneşte yanma makyajı yapmışlar ya. Abi o ne ya öyle? 2'nciyi çok beğenmedim. 2'nciyi çok çok beğenmedim. Ben öyle çok fırfırlı şey bilmiyorum. Çok bayılmadım. Ama 1 ile 3'e bayıldım. 1 ile 3 efsane ya. 1'in üstündeki o zaten hani Yunan heykeli kalıbı çok güzel. Keşke bütün bir elbise öyle olsaydı. Öyle bir elbise vardı eskiden şeyde Met Gala'da biri giymişti hatırlıyor musunuz? Böyle kim giymişti ya onu? Yunan heykeli kalıbında giyinmişti. Aşağısı da yukarısı gibi olsaydı birincisinde daha fazla beğenirdim. İkincisi bir tık bir şey duruyor yani bilmiyorum. Çok süslü bir gelinmiş gibi. Ama üçüncüsü ya o kıvrım o şey dekoltenin yapısı şeyi biçimi o kanat tarzı arkadaki tüyler yüz ya inanılmaz. Öf çok iyi ya. Bu kadın gerçekten kendisini buralara stylingiyle geldi bence. Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük konuşuyorum ama ya oyunculuğu da iyi. O ayrı ama ilk dikkat çekişi, ilk gerçekten herkesin gözü önünde inanılmaz parlayışı bence galalarda giydiği kıyafetlerle. Yani ilk gerçekten böyle herkesin onu konuştuğu yerler hep galalar, hep kırmızı halılar, hep giydiği kıyafetler. O Emmy aldı kadın zaten yani oyunculuğuna bir laf etmiyorum ama ilk parlayışı bence kıyafetleriyle. Yani styling olmasaydı böyle parlar mıydı bilmiyorum. Çok bir bütün yani. Aynen Meridibol, aynen öyle bir şey giymişti biri. O da böyle mermer yapımıydı ama buradaki mesela daha Yunan heykeli yapısında. Mesela yukarısındaki doku aşağısında da olsaydı ve böyle bütün kıvrımları, bütün vücudu belli olacak Yunan heykeli gibi olsaydı daha başka bir güzel olabilirdi. Olabilir. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Zaten kendi stylingi queer diye biliyorum ben. O yüzden iyi, çok iyi, çok iyi kreatif işler çıkarıyorlar. Çünkü queer işlerin sınırları yani şöyle yaratıcılıkta sınırları gerçekten çok az. Çok yaratıcılıkta sınırsız insanlar çoğu. Ay inanılmaz. Başka var mı bakayım? Bakayım ne giymişler.
Şeyi gördünüz mü? Matt Damon kadınlar orada dururken fotoğraflarını çekiyor. Biri de şey yazmış. Matt Damon'ın 3 çocuk babası olduğuna kadar da belli. Bütün kadınlar oyuncu kadınlar poz verirken o da yandan böyle fotoğraflarını çekiyormuş. Ya Anne Hathaway'i çok beğenmedim. Biraz da ya bilmiyorum, bence çok daha güzel şeyler gelebilirdi. Hamile kadın, çok da laf etmek istemiyorum. Yok ya, öyle çok geleneksel bir yerden bakmıyorum. Kıyafetlerini çok beğenmedim. Çok daha güzel şeyler giyebilirdi. Açabilirdi o göbeğini, anlatabiliyor muyum? Ben Rihanna'ya bayılıyorum. Hamile olduğunda göbeği açık şeyler giyiyor falan. Bayılıyorum onun o duruşuna. Hı. Oh. Aynen, bence de. Bence mesela Mary the Ball, bence bütün ya her kadına bunu da tabii ki şey yapmak istemem. Bunu dikte etmek istemem. Her kadın kendisi kendini neyde güzel görüyorsa öyle görsün. O ayrı da. Evet, şimdi evet, Anne Hathaway'in full reklam çıkıyor yanda ya. Allah kahretmeyi. Mesela bu kıyafeti ben çok beğenmedim ama işte eski Yunan, çoğu zaten eski Yunan renklerini seçmişler. Ya Tom. Ya Tom, ya bu ne ya? Tom bildiğin iş görüşmesine gelen. Zaten yeni filmleri şimdi Spider-Man de geliyor. Herhalde orada daha mı fazla giyecekler? Bu ne ya? Tom, bu ne ya? Saçları çok güzel olmuş bu arada. Uzatmış ya, kıvır kıvır. Benim hoşuma gitti. Ama başka bir şey giyebilirdi. Bu ne ya? Ana kesinlikle daha iyi giyinebilirdi. Mary the Ball. Ana kesinlikle daha iyi giyinebilirdi. Of. Bu niye ufladım bilmiyorum. Çok güzel değil aslında. Kadın çok güzel. Kadın çok güzel ya. Giydiği kıyafet güzel değil de. Giydiği kıyafet güzel değil ama kadın, yani işte söylenecek laf yok. Hmm. 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 Ya abi, bu çizgili gömlek ya. Bu çizgili. O amca gömleği ne ya? Bu amca gömleği ne ya? O olması keşke, o hiç olmasa müthiş olabilirdi. Bu gömlek çok kötü. Gömleği hiç beğenmedim ha. Yok, çok kötü. Bence de öyle. Aynen. Gömlek çok kötü. Gömlek bildiğin ekonomi çok iyi, iPhone'un var diyen amca gömleği. Matt Damon. Abi, erkekler niye bu kadar çirkin giyiniyor ya? Erkekler niye bu kadar çirkin giyiniyor? Aralarında en iyi Tom kaldı şu an. Şu an aralarında en iyi Tom kaldı. Matt, bu ne? CEO adı nedir? Şirketin yeni CEO'su. Çok çirkin abi. O ayakkabı falan da çirkin. Bir dakika, çok takıldı arkadaşlar. Bilgisayarım yine kafayı yedi ya. Gerçekten çıldıracağım artık. Ali'cim, dönme demiyoruz da trans birey diyoruz. Evet. Ya burada seni düzeltmek için söylemiyorum. Terimsel anlamda daha iyi olur diye diyorum. Evet.
Ya Matt Damon çok kötü giyinmişsin gene. Geçiyorum. Matt Damon da yani Bu ne ya? Ütüsüz bir de. Öyle çıkmış. Beğenmedim. No. Evin haylaz çocuğu gibi olmuş. Bu ne ya? Bu ne ya? Renk çok güzel. Ama altını beğenmedim biliyor musunuz? Üst çok güzel. Kadın çok güzel. Renk çok güzel ama şu alt kumaşını beğenmedim. Bacağı sanki çok kısa olmuş. Çok güzel bir kadın ama bacağını kısaltmış bu model sanki. Daha açık olsa bacağı mesela bir yırtmaç falan böyle aşırı bir yırtmaçla falan bacağını biraz daha uzatsa daha güzel olur yani. Aşağısı. Aşağısını çok beğenmedim, üstü güzel. Ha? Ne abi Good Morning Amerika. Bak görünce aklıma bu geldi. Günaydın Amerika programı geldi. Onun renkleri gibi. Çok kötü. Artık üzülmeye başladım erkeklere. Artık erkeklere üzülmeye başladım. Gerçekten bu ne ya? Bu ne? Gerçekten üzülmeye başladım. Çok acıklı bir durum gibi. Bu ne abi? Düşmanınız mı giydirdi sizi ya? Abi adam bu kimdi ya? Abi Epstein'e acayip benzemiyor mu? Ay bir an oldum. Epstein zannettim. Hello Rinaş'ım. Aşko. Hoş geldin. Welcome. Odyssey Premier Gala kıyafetlerini yapıyoruz. Abi Epstein'e benzemiyor mu adam? Şok oldum. Bir an gerçekten Allah'ım dedim ne oluyor? Tövbe. Gene yani aralarında Tom'dan sonra bir tıktan Tom da iyi değil de yani kötünün arasında. Bu ayakkabı ne abi? Bak şu ayakkabı ne? Tek güzel şey gözlükleri. O da gözlük taktığı için. O da hani Rinacığım iyiyim kuzum. Ne yapayım? Öyle. Hayat geçip gidiyor. Yarın gideceğim. Odyssey'e gitmeden önce bir Odyssey Premier kıyafetlerini abla sen filme gittin mi? Gitmedim ablam. Yarın gideceğim. Yarın 3 seansını aldım. Yarın gidiyorum. Tekrar söylüyorum yeni gelenler yarın gidiyorum. Yarın çekebilirsem yarın videoyu çekeceğim. Çekemezsem salı günü çekeceğim. Çarşamba en geç perşembe video kanalda olacak. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın lütfen ki gelir gelmez video koşun gidin yorum yapalım izleyin. Film hakkında izleyenler gelsin. İzlemeyenler spoilerlı olacaktır büyük ihtimalle diye düşünüyorum video. Spoilerlı da olsa gelin ya. Zaten destan biliyorsunuzdur ya konuyu. Konu neye bakıyoruz? Odyssey filminin premier galasının gelenlerin giydiklerine bakıyoruz Rinacığım. Kötü bu da geçelim. Şu an başka bir şey yaşıyoruz. Tom Ford. Bitti. Abla Türkiye'de Türkçe yok mu? Bu ne demek ya? Anlamadım. Türkiye'de Türkçe yok ne demek? Ha, Türkçe dublaj olmayabilir bilmiyorum. Türkiye'de değilim şu anda. Altyazılı vardır. Ama bence de altyazılı daha iyi. Ama kendinizi nasıl şimdi hissediyorsanız, konforlu hissediyorsanız öyle izleyin. Ama bence altyazılı izleyin. Daha ben ağzına oturmuyor ya onlar. Ben çok takıntılı bir insanım. Öyle şeylerde çok sinir oluyorum yani ağzına falan oturmayınca dublaj ağız başka çok dikkat ediyorum o an mesela kafam ona takılıyor. Ağza kafam takılmışken filmi unutuyorum falan. Ama herkes de öyle olmayabilir.
Ya Rinacığım. Aşko. Sen Mary Dibol'u bilmiyor musun? O bizim tatlıcı adımız. O laf sokmuyor. Onun sevgi biçimi öyle. O yüzden Odyssey'i konuşuyoruz. Odyssey. Film. Yunan mitini Nolan Homeros'un Odysseus hikayesini anlattığı. Ben gene gideceğim ve büyük ihtimal gene Yunan mitolojisine takacağım kafayı. O kadar biliyorum ki kendime. Aranızda gidenler var mı? Gidenler varsa aranızda. Özcan Deniz'in filmini izlemedim Rina. Özür dilerim. Hiçbir şey izlemedim. Sadece El'i izledim bu hafta. El diye bir dizi vardı, onu bitirdim. Prime Video'da. Ay keşke. Keşke Mary the Ball. Ben Yunan mitolojisiyle ilgili her şeyi çok seviyorum. Mitolojiyi çok seviyorum. En çok da Yunan mitolojisini seviyorum. Çok cafcaflı, şok edici hikayeler var çünkü. Hepsi manyak tanrıların. O yüzden onları dinlemek, izlemek hoşuma gidiyor. Chat'te hiç Odysseus diyorum. Odyssey izleyeniniz yok mu? Chat. Hiç mi izleyen yok ya? İzleyen varsa spoilersız bir fikirlerini yazsın. En kötü geç gelen yorumlara yazsın. Ama spoilerlı verecekseniz spoiler yazıp altına şey yapın. Rinacığım vallahi zamanım olunca izleyeceğim ya. Lord of the Ring de bana zorlanıyor şu anda. Yüzüklerin Efendisi. Arkadaşlar 15 Ağustos'a kadar zaman buldum. İşte filme gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Zamanım o kadar az ki. 15 Ağustos'a kadar tezimi teslim etmem lazım. Bir aydan az kaldı. Stresli bir son zamanlar yani. Su ve Ateş diye bir animasyon var. Disney'in. İzlediniz mi? Birbirine dokunamıyorlar. Çok duygusal. O animasyon Disney'in çok güzel. Pixar'ın. Ne tez varmış. Yaz ver işte salla. Öyle bir şey yok tabii ki de Mary the Ball. Öyle bir şey yok. Bizde tez dönem puanına eşit. Yani benim mezuniyetim 3'e bölünüyor. 2 semester bir de tez. Dönem puanıma eşit ağırlığı var tezimin. Kız keşke böyle versem, sallasam. Of ya. Özledim kız, gelmiyorum kaç haftadır yine. Rinacığım ya, neredesin? Rina neredesin ya bir haftadır? Sen kaç haftadır yoksun? Bilmiyorum, yoklama almıyorum artık. Goodbye. Ne? Chat'e saçma sapan bir şey girdi. Of çok iyi. Konuşalım mı? Gördünüz mü? Damla Bilic'in başına gel. Kız bu yayında uçmuş herkes. Mary the Ball ben. Ne ya?
Arkadaşlar bazıları normal değil gelen yorumlarda. O yüzden banlanır. Hemen. Hemen banlanır. No mercy. Bizim dedikoduculuk. Danla Bilic konuşalım mı? Neler yaşamış kadın ya. İnanılmaz şeyler yaşamış ha. Ya bu arada takdir ettim. Gelip anlatıyor olması çok takdir edilesi bir şey. Çünkü çok gördüğümüz bir şey değil. O ne diyor'yu açtım şu anda. O ne diyor'nun haberini. Aha. Arkadaşlar oha ya. Bu arada yani şey göze alarak bir daha hani genelde estetikçiler para almıyor reklamını yapsın diye bu influencer'lar. Bunu göze alarak bunu böyle açıklıyor. Bakın böyle şeyler oluyor yaptırmayın. Öyle kafanıza göre estetik, botoks, o bu, dolgu, şu falan. O yüzden değerli bir şey. Ne? Rina? Geçmiş olsun kuzum. Çok geçmiş olsun. Sağlık her şeyden önemli. Burada ya abi çünkü kadınlara bakın ya bak ben bunu illa çok ünlü olmana gerek yokmuş. Bunu YouTube yaparken anladım. Onunla buna, yüzüne, vücuduna, her şeyine laf edilebiliyor ve bu çok ünlü olsan da oluyor. Çok ünlü olmasan yani abi şurada az yorum gelmesine rağmen takılanlar var saçma sapan şeylere. Geldim yetiştim. Elif hoş geldin. Hoş geldin kuzucuğum. Estetik konuşuyoruz. Ya bakın gerçekten size söylüyorum saçma sapan bana bile geliyor insanı sinir edici. Yani ben şey zannediyordum çok yorum gelince bu kadar kötü yorum geliyordur herhalde. Abi ben o kadar o kadar kişiye hitap edip o kadar izlendikten sonra onu umursamam herhalde diye düşünüyordum. Sonra şunu fark ettim. Hayır öyle bir şey yok. Çektikçe mesela bir yorum geliyor çirkinsin. Yok böyle buran kötü, dişin kötü, burnun kötü, ağzın kötü, yok saçların kötü, yok vücudunda şu var, şu kötü. 1000 tane laf geliyor. Kadınlara bu dayatılan güzellik algısı. Ben size sormadan mesela ben oraya fikirlerimi koyuyorum anladın mı? Bir şey hakkında, bir dizi film hakkında fikirlerimi koyuyorum. Ya da bu kadın Danla Bilic gidip makyaj yapıyor. Makyaj malzemeleri. Tamam konusu makyaj. Fiziğini size şunu çıkıp şunu demiyor ki bakın bana beni bir bakın şöyle bir döneyim şöyle de bir bakın ve nerem güzel nerem çirkin bana bunu söyleyin. Videoda bunu söyleyip koyup cevaplarınızı beklemiyor ki. Ya evet ben onu da gördüm Elif abi. Evet çünkü bak ay Dilan Çiçek Deniz'in o halini bir dakika bir dünya güzeli bir kadın yani zaten güzellik yarışmasına falan katılmış güzellik yarışmasından dereceyle mezun olmuş bir kadın. Dereceli güzel. Oy Allah'ım. Abi hiçbir erkeğe laf edilmiyor ya. Ya estetikten uzak durulmalıdan kasıt bence bir yere kadar bir yerden sonra durulmalı Mary. Yani bunun bir noktası olması gerekiyor. Estetik öyle bir bağımlılık haline geliyor ki insanlarda. Şuramı da yaptırayım, buramı da yaptırayım. Bu bitmeyen bir şeye dönüşmeye başlıyor. Bir sınırın olması gerekiyor. Hande Erçel bilmiyorum estetikli mi? Halen daha çünkü estetik değilim diyor. Kendisi öyle diyor olabilir ama dış görünüşü ya bence bu arada eski hali de çok güzel kadının. Ama sanki buralarda küçük dokunuşlar var gibi. Mesela o durmuş, o küçücük bir dokunuş varmış gibi duruyor onda mesela.
Bak, ay. Ya şimdi verip kadını şey yapmak istemiyorum, vazgeçtim arkadaşlar. Kadını verip şey yapmak, güzel halini vermek istiyorum. O halini verip ya izlenir izlenmez biz burada az da izlensek ben yine de kendime yediremiyorum. Kadının güzel halinin fotoğrafını vereceğim. Bu kadına kötü şeyler söyleniliyormuş yani düşünün şu kadına ya. Şu kadına ya. Allah'ım ya. Şu Allah aşkına. Şu güzelliğe bak. Maşallah. Şu kadına estetik şeyleri geliyormuş ve yaptırmış. O halini vermeyeceğim kötü halini. İşte kadınlara full yapılıyor. Bu estetik, bu güzellik şeyi Teşekkür ederim Elif'ciğim. Yanaklı bir insanım, evet. Ben de mesela kendimde çok düşünüyorum, anlatabiliyor muyum? Ben de tam tersi Elif kuşum. Ben de şöyle düşünüyorum. Diyorum ki keşke şuralarımı aldırsam bende de elmacık kemiği olsa. Ama Elif'ciğim teşekkür ederim kuzuşum. Sizin görmesem bile bence her kadın çok güzeldir. O ayrı. Elif övdün mü gömdün mü? Evet ben de mesela yanaklarıma laf ederim normalde. Ya bazı insanlar yanak seviyor, bazı insanlar şurada yanak sevmiyor ve böyle elmacık kemiği çıkıntısı bekliyor falan. Bu arada gerçekten güzellik acayip derecede sübjektif bir şey aslında. Bazıları bazı şeyleri hiç beğenmiyor. Ben de atıyorum aşırı derecede uzun ince yüz mesela hoşuma gitmeyebilir. Ama ben her kadına karşı şeyim ya. Politik doğruculuk mu dersiniz artık ne bilmiyorum ama dünya o kadar şey bir dünya ki yani 1000 tane insandan kötü laf ediyorsun, alıyorsun. Burada bile göstermek istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani burada kaç kişiyiz? Çok azız. Yani çok fazla insan yokuz. Ama ben yine de o kadının mesela o halini, kendisini sevmediğini biliyorum o halinde. Niye göstereyim, anlatabiliyor muyum? Genel olarak övelim yani. Bence de. Bence de ya balık et candır gelmiş Cihan'dan. Size teşekkürler Cihan. Yani evet herkese göre değişir. Güzellik anlayışları değişir. Ama bu arada bu kadar saçma, o kadar çok saçma sapan insanla muhatap bu insanlar gelen yorumlar yüzünden değil, büyük ihtimalle sektörde direkt bizzat gelen yönetmenlerden falan anlatıyorlar. Yönetmenlerin söylediklerini, yapımcıların söylediklerini. Ya bizim gibi bizden izleyiciden gelen yorumları taktıklarını düşünmüyorum. Daha çok yönetmenin, yapımcının, başka oyuncunun söylediklerini taktıklarını düşünüyorum. Onlar asıl problem. Bir tane mesela çok ünlü bir yönetmen Farah Zeynep Abdullah anlatmıştı. Şurana şöyle bir şey. Evet Farah. Heh, aynı şeyi düşünmüşüz Elif. Farah söylemişler. Farah Zeynep Abdullah buranı yaptırsan nasıl olur? Ve çok ünlü bir yönetmen olduğu söyleniyor bu. Farah Zeynep Abdullah'ın çalıştığı yönetmenlerden hangisi? Hepsi çok iyidir büyük ihtimalle. Oynadığı çünkü genel olarak yapımların hepsi çok iyi. Düşünün sektörde adı olan büyük ihtimalle bir yönetmen bunu yapıyor. Şimdi o yapıyorsa onun altındaki bütün set ekibi de bunu yapmayı kendinde hak görebilir, anladın mı? Set ekibi en azından oyuncuya demek istemese bile oyuncu, başka oyuncu arkadaşı diyebilir. Yapımcı söyleyebilir. Ya kulakları için mesela ay abi gerçekten çok üzülüyorum. Bak bir insan kendinde aynada baktığında beğenmediği bir şey tabii ki değiştirebilir. O onun özgürlüğü, hakkı. Ama bizim birilerine ay şuran şöyle olmuş. Ben şuna da dayanamam bu arada. Yeni gördüğünüz birine ay çok kilo vermişsin, ay çok kilo almışsın. İyi kötü fark etmeksizin dış görünüşle ilgili muğlakta bırakabilecek hangi bir şeyi doğru bulmuyorum. Görüp dış görünüşle ilgili güzelsin, ne kadar güzelleşmiş. Bak sadece güzel bir şey söyleyebilirsin. Kötü, insanda soru işareti bırakacak.
Herhangi bir şey bence kimse kimseye söylememeli. Çünkü yani ya abi niye söyleyelim? Ben kimseye kimse senden öyle bir dürüstlük beklemiyor öncelikle. Kimse senden öyle bir gel bana benim her şeyimi eleştir demiyor. Kendinde o haddi bulma yani. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden en nefret ettiğim şeydir. Normal gerçek hayatta da birini gördüğünde hemen bir dış görünüşünü yorumlamak. Sana ne abi? Ay kilo almışsın bile deme Elif, boş ver. Bence hiçbir şey söyleme. Çünkü bak ben de bunlarla ilgili problemler yaşadım. Çok uzun bir süre önce de yaşadım, şimdi de yaşadım. O senin o sonda söylediğin ışılsın maşallah lafını duymuyor. Diğerini duyuyor. Çünkü psikolojisi genelde bu tip çok kilo verip bir anda ya da çok kilo alan insanlar direkt algıda seçicilik, cümlede sadece oraya odaklanıyorlar. Benden küçücük bir tavsiye. Bence kimseye ne kadar güzel olmuşsun, bugün de ışıl ışılsın. Bu güzellikler, anlatabiliyor muyum? Kötü bir şey ben söylemeyi doğru bulmuyorum. Mesela çok kötü görünüyorsa ya da bir hastalığı varsa ve kendisi bunun farkına varmıyorsa emin ol ki ailesi farkına varıyordur, ki ailesi farkına varmıyorsa yakın arkadaşınsa ailesine söyleyip böyle bir kötü durum var gibi. Hani bilmiyorum, bence kişiye laf etmek onu düzeltmez hiçbir şekilde. O kişi mesela sağlığı kötü durumdaysa ona "Ay çok kötü duruyorsun." dediğinde o sağlığı iyi olmayacak. Yani onu düşünüp bana bunu dedi, ben o zaman böyle olayım." demeyecek. Ay ben akıl sağlığına, zihnine, ruh sağlığına bakıyorum ya. Bence de evet, yani tabii ki ama dış görünüş ister istemez gözün görüyor ya. O yüzden hani kötü bir şey söylemeyi ben. Aynen Elif, aynen. Sorarsa aynen. Cihan Tuğ yorumu sana kalsın deyip sövesim geliyor. Arkadaşlar biz burada sağlıklı konuşuyoruz ama YouTube'da gelen birine ben hemen banlıyorum bu arada. Kötü yorumu hemen atarım. Yani kötü yorum bana gelince hemen siliyorum. Hani söylediğim bir şeye, filme, diziye gelmiş, onlar benim umurumda değil. Filmler, diziler babam yani. Benim filmim, benim dizim. Ama mesela öyle hadsiz insanlar var ki neler yapıyorlar. Bana biri burada master'a ilk başladığım dönem benim telefonumu bulup bana küfür mesajları atıyordu arkadaşlar. O kadar manyak insanlarla dolu bir yer ki sosyal medya, çünkü bütün herkesin olabildiği, sapığından akıllısına herkesin olabildiği bir yer. Ben şimdi herhangi bir manyakla burada yok ben eleştiriye gelemiyorum. Gelemiyorum. Yani benim tipime laf edersen, dersen ki şöylesin, böylesin. Tipime laf edersen gelemiyorum eleştiriye tabii ki de, ya da atıyorum hakaret edersen bana. Niye mesela ben o zaman eleştiriyi kabul edebileyim? Sen şimdi gerçek hayatta gidip bir insana bunu söyleyebiliyor musun? Söylemek ne kadar ayıp. Ship Stealer Vegar. Burada House of the Dragon'a bağlayacağın aklıma gelmezdi. Ya Vegar'a bile evet. House of the Dragon'a bağlayacağın aklıma gelmezdi. Ship Stealer'ı izlerken ben de korkuyorum ama acayip güzel yapmışlar onu CJ'ine. Nerede yüksek lisans yapıyorsun abla? Meridiboğlu. Saklanacak bir şey değil kardeşim bu. Londra'da Cihan. İngiltere'de yüksek lisans yapıyorum. Afrika'da Cihan. Ya bunu saklamamıza gerek yok Meridiboğlu'cum. Markalar da bilsin. Londra'dayım. Markalar. Allah aşkına. Üf, şuradan para kazansam şu YouTube'dan. Bir rahat edeceğiz. Derin sana Instagram'dan mesaj attım mı? Rinacığım. Kuzum canlı yayındayken DM'lere bakmıyorum hayatım. Ama attıysan. Yok atmamışsın kuzum. Yani benim gördüğüm bir şey yok. Londra'da kaldığına memnun musun? 1 yıl oluyor.
Hatta geçen hafta 1 yıl oldu. Tam 1 yıl doldurdum. Ben çok mutluyum. Ben Londra'yı çok seviyorum. Yani, şey olarak da çok seviyorum, imkânlar olarak da çok seviyorum. Demografik yapısı ve toplumun genel anlamda, açık görüşlülüğünü, hani, daha hoşgörülülüğünü falan, böyle, başka milletten insanlara da falan hem öylesini daha çok seviyorum. Seviyorum ben Londra'yı açıkçası. Gelseniz bir kahvemi içersiniz, birlikte gezi yaparız. Lina'cığım şey kendi özel priv hesabıma değil de Derin Universe'a atarsan daha memnun olurum kuzucuğum. Elif gel yazışalım şeyde kanalda da konuşuyoruz. Yorumlar atıyorum. İşte bu haberler falan veriyorum. Abla YouTube'dan para kazanmıyor musun? Videoların fazla izleniyor. Ya yok Ali'cim. Yani şöyle çok sembolik bir rakam var. YouTube'dan öyle şu anda öyle paralar kazanmıyorum. Marka işbirlikleri asıl burada para kazandıran şeyler. Markalar da beni görmüyor. Kahrolsun. Kahret yok demeyeyim. Geri aldım. Derken geri aldım. Odyssey'i izledin mi? 4. defa cevaplıyorum. Cihan'a sinirlenmiyorum da kendime sinirlendim. Odyssey'i yarın izleyeceğim. Ablasının gülü. Yarın izleyeceğim. Tekrar mı hatırlatayım diyeyim. Yarın izleyeceğim. Sonra video gelecek. Çok heyecan. Ben videoyu çekmek için heyecanlıyım biliyor musunuz? Filmi izlemek için de heyecanlıyım o ayrı ama filmi izledikten sonra çekeceğim video için de çok heyecanlıyım. Çünkü ben video çekerken acayip heyecanlanıyorum. Yani hani acaba ne yorumlar beni çok heyecanlandırıyor. Koyduğum andan itibaren. Ya Elif aslında Alp dedim ya. Benim ilkokul arkadaşımı söyledim burada. İlkokul değil lise arkadaşımı söyledim. Elif'cim aslında bu herkesin başına geliyor. Genelde abone olmayı unutuyoruz. Abone olmayı ben de unuttum onu. Ben YouTube'a başladığımdan beri unutmuyorum. Çünkü otomatikman gözüm artık onu diyor. Birini beğendiğimde abone oluyorum. O yüzden arkadaşlarım videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız, daha fazla videomu izlemek istiyorsanız abone olup beğeni atıp, yorum atıp bana destek verirseniz çok memnun olurum. Çünkü burada bir yayın yapıyorum mesela her pazar. Bu yayınlar böyle bana çok fazla izlenme de getirmiyor, çok fazla bir şey de getirmiyor. Ama burada sizinle hani burada gelip takipçilerle abone olan işte buradaki insanlarla konuşmak, beni takip eden insanlarla konuşmak, sizle bizzat tanışmak bana çok iyi geliyor. Çok mutlu oluyorum. O yüzden sizin desteğinizi sadece bu şekilde alabilirim. Abone olarak, like atarak siz like, yorum atınca sadece bu şekilde geri dönüşünü alabiliyorum. Saygıdan dolayı. Ya desinler Mary bol boş ver ya. Ben sevim. Abla denilebilir bana hiç sorun değil. Abla çok lügatımıza olan bir şey. Odyssey hangi film? Odyssey Christopher Nolan'ın son filmi. Dina şimdi sinemalarda. Reklamını yaptım. Tam reklam şey gibi oldu. Odyssey, The Odyssey. Şimdi sinemalarda. Bir yolculuk hikayesi anlatıyor Odyssey. Odysseus'un bir kralın Truva'da savaştan evine dönerken yaşadıklarını her adada mistik, mitolojik canlılarla, varlıklarla nasıl baş ettiğini eve gitmek için ne yollardan geçtiğini anlatan bir Yunan mitolojisinin destanı. Odysseus'un yolculuk hikayesi açıkçası.
Yunan mitolojisi bazlı o dizi. Bayağı bir Yunan mitolojisiyle ilgilenmeyen varmış. Ben herkes biliyor zannediyordum bu arada. Çünkü ben Yunan mitolojisine aşırı kafayı bir ara taktığım için şu anda unuttum detaylarını falan ama bir ara aşırı kafayı takmıştım. Ben böyle kafaya takınca uyumadan önce falan full onları izliyorum, dinliyorum. Yunan mitolojisine de öyle kafaya takmıştım. Herkes öyle zannediyordum. Değilmiş. Mısır mitolojisi çok iyi. Mısır mitolojisine girmeye çalıştım. Ama hikayeleri beni bir sarmadı gibi. O tekrar aynı vücutta var olma mevzusu. Yani bilmiyorum, çok belki beni şoka uğratacak bir hikaye görmediğim içindir. Mitoloji bitmeyen bir derya ya hani hikayeleri. Yani zaten hani insanların kafasında olan 1000 tane, milyon tane hikaye olabilir yani o mitolojide. Dikkatimi çeken çok daha gelmedi Mısır'da ama başlayacağım. Mısır'a da başlayacağım. Şeyi gördünüz mü? Muhteşem Yüzyıl demişken, Muhteşem Yüzyıl Aşk ve Taht diye bir dizi geliyormuş. Yeni Muhteşem Yüzyıl falan demişler. Onu gördünüz mü? Ay çok komik. Ben ona çok güldüm. Yeni Muhteşem Yüzyıl diye gösterdikleri diziye bakın. Ay Allah size. Aşk ve Taht bu arada adı. Ya aşk ve taht mıdır? Yani işte hem aşk ve taht olduğu için sadece Muhteşem Yüzyıl olabileceklerini düşünüyorlar. Bir de Taylan biraderler olduğu için ama bilmiyorlar ki Taylan biraderler Muhteşem Yüzyıl çekti ama Muhteşem Yüzyıl olmasının sebebi sadece Taylan biraderler değil. Hı-hı. Ya bu yeni Muhteşem Yüzyıl olabilir mi? Buralarına kadar kapatmışlar kadınları. Ben de aynı fikirlerim. Aynen Mere. Ben de çok negatifim bu konuda. Çünkü yani Muhteşem Yüzyıl gibi bir işin şu anda yazılmasının imkanı yok. Yani yazılabilirse çekilebilir de yazılamaz. Yani şu anda öyle bir iş kanallar da kabul etmez. Bir padişahın güç tarafından yozlaşmasını ve Osmanlı padişahının yani bunun Türk televizyonlarında şu an olabilecek bir proje olduğunu zannetmiyorum. Ki o zaman da neler, ne yorumlar, ne linçler, nelere maruz kalmıştı. İşte bir padişah sadece haremde mi anlatıyorsunuz? Yok bizim padişahımız böyle değildi falan filan. Ecdadımızı yanlış anlatıyorsunuz falan. Moralim bozuluyor baktıkça yemin ediyorum. Yani yeni Muhteşem Yüzyıl olabilir mi sizce bu ya? Olabilir mi sizce ya? Gördükçe sinirim bozuluyor yani. Yani aşk ve taht olduğu için Muhteşem Yüzyıl olacağını zannediyorlar. Muhteşem Yüzyıl aşk ve tahttan ibaret sanki. Ali olur demiş. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bence Muhteşem Yüzyıl olmaz. Ama başarılı bir iş olur mu? Olabilir. Tutar mı? Tutabilir. Ama Muhteşem Yüzyıl olmayacak. Çünkü Muhteşem Yüzyıl oldu ve bitti abi. Bir başka bir dizi gibi zaten pazarlamak da yanlış. Hay ay. Ne yaptınız bu hafta arkadaşlarım? Anlatın, ne izlediniz? Ben El dizisini bitirdim. Çok sıkıldım. El dizisini izledim, bitirdim. Çok sıkıldım, çok üzüldüm. Yani Legally Blonde'u seven bir insan olarak o kadar üzüldüm ki dizinin bu kadar sıkıcı ve yani.
High Potential'a mı başladın? High Potential canlı yayında konuşmuştuk. Adaptasyonu gelecek diye. Bir önceki değil. Ama bir canlı yayında konuşmuştuk. Hangisi de hatırlamıyorum. Ha, aileye mi başladın Meridibo? Kız o 3-4 yıl olmadı mı? Aile güzel iş. Ama o da tutmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani tutsaydı 30 bölümde bitmezdi büyük ihtimalle. Biz 30 bölümlük anlaştık diyorlar da Türk televizyonlarında yapımcılar para ne kadar yani izleniyorsa devam ettirirler abi. En kötü 2. sezon olurdu. Güzel işti bence ama işte reytinglerde çok isteneni almamış. Elif. Evet Elif. Bana gelen yorumların hepsini gördüm. Çok güzel yorumlar yapmışsın Elif. Hepsine bayıldım. Hepsine de yorum atmaya çalıştım. Like attım. Her zaman oradayım. Ay penceremden tam bir Wattpad filmi. Bayılırım. Otur izle hiçbir şey düşünme. Yakışıklı olan güzel kız. Bir tık İspanyol draması tozu var çok fazla. Biliyorsunuz İspanyol dizilerinde, İtalyan dizilerinde böyle bir melodram, pembe dizi dramları var. O da var. Çok güzel. İki sezon mu? Ha, ay ama 30 bölüm. Ben şimdi 30 bölümü bir sezon diye düşündüm Mary the Ball. Ya 2 sezon dediğim 60 bölüm minimum. Yani onlar çünkü ne Şubat'ta mı Mart'ta mı ne başlamışlardı. Artık öyle bir şey var ya 10 bölüm çekip sonra sezon finaline geçiyorlar. Aile de öyle bir şeydi hatırladığım kadarıyla. İşte benim 2 sezon dediğim 60 bölüm. Genelde tutan diziler en az bir 60 bölüm devam ediyorlar. Ama işte reytingler ortalama bir de Serenay ve Kıvanç gibi oyuncular. Yani zaten oyunculara paralar aşırı fazla verilen bir kast olduğu için aslan ve çita gibi. Çok iyi betimleme. Hem aileyi konuşuyorum hem de penceremden. Aynı anda konuşabiliyorum arkadaşlar. Bence bu bir başarı. Bunun için şu an yayına bir like, bir beğeni. Süper chat, süper sticker özellikleri de var canlı yayında arkadaşlarım. Süper sticker ve süper chatle destek olmak istiyorsanız bana her türlü meblağda destek olabilirsiniz. Her türlü meblağ demem. Burada bana gelmiyor zaten direkt o şey. Yani geliyor da şöyle yani bir sistem var. Penceremden tam bir Wattpad işi. Culpa Mia'ları falan sevdiyseniz kesin seveceğiniz bir film serisi. Buradaki oğlan da yakışıklı. Ay Mary the Ball, Kızıl Goncalar da çok kötü gitti. Kızıl Goncalar'da sonunda zorla evlendirdikleri adamla mutlu bir evlilik yaptırttılar 16 yaşındaki kızı. Ve kız normalde 14-13 yaşındaydı. Lise sınavlarına hazırlanıyordu. Evlendirildi. Üniversite sınavlarına hazırlanan üstün zeka bir kız haline getirildi. Bir anda yaşı arttı. Çünkü başroldeki çocukla çok beğenildi diye ve sonunda finalde zorla evlendirildiği bir tarikat tarafından zorla evlendirildiği adamla tekrar evlendirildi. Yani Allah sizi kahretmesin. Bu ne ya? Ya bir de yaş farkının önemli olduğu durumlar vardır arkadaşlar. Bir tanesine adam 20'lerinde bir adam, diğerinde 13-14 yaşında bir kız. Yani
lise sınavlarına hazırlanıyordu ilk başta. Sonra ne olduysa dizide işte kız üniversite sınavlarına hazırlanırken bulduk kızı. Zaman atlaması olmadan yaptılar bunu bir de. Yok ya, Kızıl Goncalar başı güzeldi ama o kadar baş dediğimiz ilk 3 bölüm falan galiba. İlk 3 bölüm güzeldi. Sonra Mert Yazıcıoğlu'nun karakteri çok beğenildikçe o çift hale getirildiği andan itibaren çok aslında çirkin bir yere gitti yani dizi. Ya diziye karıştılar, Meritable karıştılar, tamam anlıyorum. İki tarafı dengeli anlatmaya çalışayım derken bir tarafı yüksek bir tarafı. Bunları anlıyorum ama evlendirmek zorunda da değillerdi ya. Yani başka şekilde bitebilirdi. İki tarafa da dokunmadan. Kız bambaşka bir hayata şey yapabilirdi. İki tarafı da rencide etmeden. Ya evlendirmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Reşit olmayan, zorla evlendirilen bir kızın sonra ya buradaki alt metni anlayabiliyor musunuz? Bunu izleyecek genç bir kız çocuğunun belki de anlayabileceği şeyleri tahayyül edebiliyor musunuz? Bunlar çok çirkin şeyler aslında. İşte birilerini sevmekle birileriyle empati kurup anlamak aynı şey değil aslında da. Ya herkes sevilebilir. Ben bu arada Mert Yazıcıoğlu'nun karakteri başlı başına çok güzel bir karakterdi. Oynanmasıyla karakterlerin sadece Mert Yazıcıoğlu da değil. Mert Turak karakteri de öyleydi. Amcası Sadi Hüdayi de öyleydi. Karakterler kendi başlarına çok iyi karakterler. Yani iyi dediğim iyi insan değil. Gerçekten çok iyi oynanan, iyisiyle kötüsüyle, siyahıyla beyazıyla gerçekten dengeli anlatılmaya çalışan karakterler. Tek başlarına bu kadar güzelken onu çift, şip, aşk yani küçücük çocukla ya Rinacığım, kız üniversiteyi bitirip evlenmiş olabilir ama benim burada anlatmaya çalıştığım ne biliyor musun? Küçük bir kız çocuğu bunu izlerse zorla evlendirildiği bir adama aşık olabilirim, onu sevebilirim. Bunu düşünebilir, anlatabiliyor muyum? Bu o yüzden çok tehlikeli bir anlatım. Yani hele ki böyle işlerde, hele ki böyle reyting ve hani gerçekten sömürülebilecek 2,5-3 saatlik televizyon işlerinde yani açıp herkesin izleyebileceği işlerde bunu izleyen bir kız çocuğunun ben 13-14 yaşında biriyle evlendirildim. Sevmediğim biriyle ama zaman geçtikçe belki de sevebilir. Ya buradan çıkabilecek bu alt metin o kadar tehlikeli ki. Bunu verip yani evlendirilmesini verebilirler tabii ki. Zorluklarını verebilirler ama sonra gidip de ona aşık ettiğinde ben size sorarım siz ne anlatıyorsunuz diye. Yani orada olay kızın yaş aralıklarına göre değişebilen bir şey. Ama orada alt metinde anlatılan bir kız çocuğunun baştan sonuna yaşadığı o hikayenin bağlanışı sonu çok yanlış. O yüzden de ne oluyor biliyor musunuz? İlk 3 bölümün de anlamı bende kayboluyor. Diyorum ki ben sizin yapacağınız işe yani ilk 3 bölümün değeri de bende kayboluyor. Çünkü bana bir paket haline baktığımda sonu öyle bir bağlanmış oluyor ki bunun için miydi bu yolculuk oluyorum. Şakir Paşa bence de çok güzel bir işti. Şakir Paşa muhteşem yüzyıl olabilecek işlerden biriydi ki padişahlık, sultanlık falan bunları anlatmıyordu ama gene bir tarih işi anlatıyordu ve acayip entrikalı bir tarih işi anlatıyordu. Ben de bunu anlamıyorum. Abi dünyanın hiçbir yerinde tarihi figürler
aileleri tarafından bu kadar izin alınarak, ailelerinin bu kadar işin içinde olmasıyla, böyle ilerlemiyor işler. The Crown yapıldı ya. Spartaküs'ler yok, işte, Spartaküs diyorum, bütün İngiliz tarihinin anlatıldığı, diziler, filmler yapıldı. Ya, artık tarihe geçmiş, artık toplumun bir, öznesi olmuş bu insanların hikâyesi her şekilde ekrana getirilebilir. Yani sen orada gerçekten yola çıkarak bir hikâye anlatıyorsun, dramatize ediyorsun. Sen onu zaten gerçekte de o insanlar onu yaşamıyor ya. Gerçekte de o kostümler değil ya. Zaten kurgu bir şey anlatıyorsun. Bu kadar gerçek hayattaki ailelerin bu kadar kendilerini öne atmalarını anlamıyorum ben. Elif, maalesef aynen öyle. 1000 tane girsem burada var ya, analize, neler çıkar. Ama, ülkenin özeti gibi bir dizi. Yani, dizinin gittiği yön de özeti gibi bir dizi. Yani, hani, mesela Kızılcık Şerbeti'nin kurgu değilmiş, gerçek diyorlar. Ya Ali'cim, kurgu yalan demek değil ama her dizide bir kurgu vardır. Her dizi dramatize edilir. Her dizi film o hikâyeyi dramatize eder, kurgular, başka bir insan gözüyle anlatır, yönetmen gözüyle, senarist gözüyle anlatır. Aslında burada anlatmak istediğim buydu. Mesela bence Kızılcık Şerbeti'nin ilk 14 bölümü Kızıl Goncalara 10 basar. İlk 14 bölümü. O kadar iyi ki, o kadar iyi ki ama işte maalesef yapımcılar işte çok para kazanmak istiyor o işten. Daha uzun süre sürdürmek istiyor. Daha fazla sömürmek istiyor ve o işten daha fazla para kazanmak istediği için de senaryo değişiyor. Çok rütük cezası alıyor falan. Yabancı erkek oyuncu Rina'nın giriş. Var tabii, olmaz mı Rina? Çok. Ya Mary the Ball. Yani yanlış bir şey söylemiyorum ki ya da yanlış da demeyeyim. Kimseyi zedeleyecek bir şey söylemiyorum burada. Dizi film anlatıyorum ya. Dizi film kurgu arkadaşlar. Her şey bir kurgu. Yabancı erkeklerde son zamanlarda beğendiğim Rinacığım söyleyeceğim. Off campus olduğu için son zaman en çok izlediğim o 2 ay 3 ay geçti üstünden ama halen de Belmont Cameli. Çocuğa büyük düştü. Garrett'cığım ya. Ahlakımızı bozan kadın de. Ben kimseye ahlak bekçiliği yapmıyorum arkadaş. Allah korusun Mary kız. Twitter'a Allah korusun. Yani başka konu açısından. Allah korusun Mary'cim. Hiçbir şekilde Twitter'a düşmeyeyim. Artful Dodger izlediniz mi? Ben bir dakika onu biliyorum galiba. Bir dakika bakayım. Ha. Ay izledim, ben sıkıldım ondan ya Elif. Çok önceden yani ilk çıktığı zaman izlemiştim. 3 yıl falan oluyor çıkalı. O zaman izlemiştim. Çok beğenmemiştim ya. Ben oradaki oyuncuları çok beğenmedim açıkçası. O yüzden diziye çok giremedim. Artful Dodger buydu arkadaşlar. Dur göstereyim size. Gösteriyorum. Bu. Ben izlemedim diyorum. İzledim ama ilk 2 bölümünü izledim arkadaşlar. Çok fazla da izlemedim. Ama ben bir oyuncularını beğenemedim. Oyunculuklarını.
Henry Boxer diye bir adam var. Onu bana dur bakayım ona. Onu bana verin. Onu bana verin. Ha, biliyorsunuz değil mi? Henry Boxer oynayan oyuncu Holiday diye bir tane Netflix dizisi filmi vardı. Biliyor musunuz? Ben çok severim. Netflix'in tek sevdiğim Christmas filmidir. Biliyor musunuz? O Henry Boxer'ın işte oyuncusunun oynadığı. Ay kesinlikle bakın yılbaşında izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Harika bir romantik komedi. Yılbaşı romantik komedisi. Dur. Bakın işte o Henry Boxer'ın işte oyuncusunun oynadığı Luke Bracey adamın adı. Bunu bak yılbaşı romantik komedisi aşırı iyi. Ya izlemenizi öneriyorum. Tam böyle yılbaşında izlenmelik harika bir Elif. Ya of Mary yürü git. Yürü git. Yürü git Mary. Romantik komedilere bayılıyorum ya. Ben hepsini seviyorum. Çok kötü olanlarını bile izledim büyük ihtimalle. Ama en iyi romantik komedi Ten Things I Hate About You. En iyisi. En sevdiğim. Harika. Only Murders. Ay var. Ay bu çocuğa ne bu çocuğun adı ya? Logan Lerman. Bayılırım Logan Lerman'a. Benim çocukluk aşkım Mary. Şu an Londra'dalar mı? Kız her yere gitsem gezsem ya. Londra'nın. Logan Lerman çocukluk aşkım. Çok severdim çocukken. Bayılırdım. Kendisi Percy Jackson oynadığı için. Bak Allah aşkına. Maşallah. 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 Sadece maşallah diyebiliyorum. Birisi chat'e yazsın. Arkadaşlar nazar boncuğu. Nazar boncuğu atabilir misiniz rica etsem chat'e? Chat. Boş durma chat. Nazar boncuğu. Yok kız utanırım ben. Bir iki tek atmam. Bir pub'da biraz vakit geçirip öyle. Biliyorsunuz değil mi? Percy Jackson filmlerinin Percy Jackson'ı bu. Mary the Bolcum hemen hiç durmadan atıyor mavi boncuğunu ya. Aşkım ya. Bayılıyorum Mary. Mary! I love you. Evet hatırlıyorum Mary. Ay bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Brianna burada yok ama Brianna istemişti. Avatar Son Hava Bükücü filmi hakkında konuşalım demişti. Brianna neredesin? Neredesin Brianna? Feyyaz da yok, Brianna da yok. Bakın 2 tane temel kişi bu yayında yok.
Olacak iş mi? Chat birazcık onları buradan shame'lemenizi istiyorum. Nasıl gelmezsin? Nasıl bugün canlı yayında olmazsın? Bizi yalnız bırakırsın gibi kelimelerle onları utandırmanızı bekliyorum. Son saniye gelirler. Brianna ne zaman gelir? 2,5 saatin sonunda Brianna buraya gelir. Feyyaz öyle değildi. Feyyaz en başta geliyordu. Yunus da yok. Karısını uyutmadan. Ya Yunus Allah aşkına karını çocuğunu al birlikte gelin. 3 kişidir. Allah'ım ya. Of arkadaşlar. Ne haftaydı be. Ne haftaydı? Evet olmadı. Kik'ten Muhteşem Yüzyıl yayını yapacağız. Her şekilde ben bir yol bulacağım Mary. Nemo olmadı. Yani İngiltere'de bir bug gibi bir şey var Nemo'nun. Bir şekilde o ayarlarda bir sorun yaşıyorum. Ama Kik ya da Twitch Muhteşem Yüzyıl yayını yapacak. Ama oralarda da şey varmış arkadaşlarım. Denetim varmış. Nasıl yapıyorlar? Orada da denetim varmış. Acaba renklerle falan mı oynuyorlar? Damon'un ay hayır. Ay evet. Kavga ediyorlar ya bir de böyle falan. Allah'ım. Ya bak of bitiyorum ya. Karakses'le Damon arasındaki ilişki tam olarak hani pet yani hani evcil hayvanıyla dalaşan kişi anladın mı? Köpüşüyle dolaşan Damon. Karakses o yani. Abi Matt Smith. Adama bayılıyorum. Bu kadar garip ya asla yakışıklı desen değil. Anlatabiliyor muyum? Değil yani. Yakışıklı değil. Karizma da diyemiyorum ama çok başka. Oyunculuğu çok iyi. O kadar iyi oyunculuk yapıyor ki. Ya işte abi işini iyi yapan erkek yakışıklılığı diye bir şey var. Hiçbir şey orada güzel değilken adamın yüzünde hiçbir şey yakışıklı değilken işini o kadar iyi yapıyor, o kadar iyi oynuyor ki adam gözümde devleşiyor ya. Ben şu an yazıyorum bölümleri. Bugün yarın yeni bölüm HBO Max'e gelecek. Ben son ikisini şey yaptım. Bekledim ikisini aynı anda izleyeceğim. Ben de sadece o sahneyi gördüm Elif. Birkaç sahne daha gördüm. Çünkü Twitter'da maalesef kaçamıyorsun yani. Artık zaten biliyorum. Kitaptan dolayı olacakları biliyorum. Çok değiştirmedilerse çok değiştirdikleri şeylerin spoilerını görmek sinir bozucu olabiliyor ama genel olarak işleyişi bildiğimiz için. Ama acaba bu sezonun sonunda nasıl bitecek ben onu merak ediyorum. O kadar aslında bir noktada hızlı ilerlettiler bazı şeyleri. Çok hızlı ilerlettiklerini düşünüyorum ben bazı şeyleri. Belki genel yavaş ilerlediğini düşünüyor olabilir falan vardır. Ben yavaş ilerlediğini daha yavaş ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela nasıl bitirecekler ve 2 sezon daha olacakmış. O zaman sezon finalinde biz kitabın sonunu sezon finalinde mi göreceğiz? Ama bu hızla giderse bu sezonun finalinde göreceğiz gibi. Evet yorumlamayı düşünüyorum ama House of the Dragon videom o kadar az izlendi ki Elif. Çekmek konusunda acayip moralim düşük yani. Motivasyonum çok az. Gene çekerim ama belki de son 4 bölüm diye çekebilirim. Son 5 ya da ikinci sezon genel diye çekebilirim bilmiyorum.
Ya da 4-5 diye çekebilirim. Bilmiyorum, daha karar vermedim ama House of the Dragon videoları çok az izlendi videosu. Elif ama şöyle bir şey var. O yumurta çatlamayabilir. O ejderhaların yumurtalarıyla ilgili bir mevzu ya. Olabilir, olmayabilir. Çünkü o yumurta çatlamayabilir, başka yumurta çatlayabilir. 1000 tane şey var. Ay, bunlar gündemdeki bu tip mevzuları arkadaşlar Twitter'dan takip ettiğimiz için bu tip yayınlarda çok konuşmayı etik bulmuyorum. Çünkü paranın mevzu bahis olduğu konular ya bunlar. Toplumun, depremin çok riskli konular. Şu anda zaten hukuk sürecinde ve bilgi kirliliğiyle dolu Twitter ve sürekli manipülasyon. Herkes herkesi manipüle etmeye çalışıyor doğal olarak. Abla en çok izlenen video hangisi? Benim kanalda en çok izlenen video Culpa Mia. Onu geçen olmadı. Culpa Nuestra videomu geçen olmadı arkadaşlar. Culpa Nuestra videom en çok izlenen video ve en nefret ettiğim filmlerden biriydi. En nefret ettiğim film, rage attığım film en çok izlenen videom oldu. Nefret seviyor halk. Halk nefret seviyor. Çok beğendiğin bir iş olunca neden beğendin? Bayağı kötüydü. Ama beğenmedim deyince nedense herkes destek veriyor, çoğu kişi. Niye bilmiyorum. Abi Avatar 2. sezon videomda anlatmışım, demişim ki 1. sezondan daha iyi ama gene yani benim kafamdaki Avatar Sona ve Bükücü dizisi değil bu. Bunu videoda 1000 defa söylemişim. Buna rağmen gelip hayır ben katılmıyorum, bence çok kötü bir dizi. Neye katılmıyorsun abi? Ben orada zaten sana diyorum ki Avatar Sona ve Bükücü dizisi değil bu. Zaten bunu diyorum. Videoyu izlemeden gelip yorum yapanlar var. Ya da videonun mesela ilk 2 dakikasına, 1 dakikasına bakmış falan. Andrew Tate mi? Ne? Abi neler oluyor? Bir dakika. Andrew Tate'in tutuklanma anını görmek zorundayım. Hobi be. Kız bu ne zaman oldu? Abla sen ne bekliyordun ki? Ne konuda ne bekliyordum? Şeyim gitti. Bağlantı. Ne konuda ne bekliyordum? Ya Mary, şu yazdığını sana yemin ediyorum bak, dışarıdan herhangi bir insan anlamaz kardeşim. Ama ben bu konularla biraz ilgiliyim diye anlıyorum. Bu ne ya? Kod adı gibi yazmış her şeyi ya. Ya Allah'ım ya. Avatar Sona ve Bükücü'de normalde konuyu değiştirmiyorlar ki. Konuyu değiştirmekle ilgili problem yok. Konuları aynı tutuyorlar ama birbirleriyle o kadar farklı yerlerden bağlam yapıyorlar ve karakter yolculuğu izlemiyoruz ki. O yüzden ben dizinin hikayesi değil gibi, animasyon dizisi değil gibi geliyor bana.
Anlamadım, şifreli konuşuyorlar Elif. Ya o Avatar hikayesi hakkında, Avatar Son Hava Bükücü dizisi hakkında çektiğim videoyu şey zannedenler olmuş. Çok sevdiğimi falan. Çünkü title şöyle ya, 2. sezon daha iyi 1. sezondan. Çünkü bunu YouTube'da ya videoda da açıklıyorum aslında. Diyorum ki çünkü ben 1. sezonda büyük bir beklentiyle oturdum. Dedim ki aynısını izleyeceğim ben. Animasyon dizisinin aynısını izleyeceğim. Bunu bekliyordum. Ama o gelmedi. Bu yüzden 1. sezonun sonunda çok sinirliydim. En azından ben bir karakterleri daha fazla izlerim. Karakterler, hikayelerini, birbirleriyle iletişimlerini daha fazla izlerim diye bekliyordum. İzlemediğim için sinirlendim. 2. sezon 1. sezondan daha güzel olmuş. Çünkü karakterler daha fazla. Ama gene animasyon dizisi gibi değil. Ama bu videonun altına sanki ben 2. sezonu beğendim gibi yorumlar var. Hadi gelsin karşım, yorumdur. Şeye gelebilir yani, bu tip yorumlara hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç takılmıyorum. Yorumdur. Canlı yayında seni zorbalayabiliyor muyuz derin. Bunun kapısını açarsam Elif nasıl beni bu nasıl bir soru ya? Ya şaka, nasıl bir zorbalama? Şu anda inanılmaz gözüm korktu. Allah seni kahretme. Şu anda var ya büyük attım. Zorbalamak derken karşım, fikirlerini tabii ki söyleyebilirsin kuzucuğum. Ay siz bilmiyorsunuz. Beni zorbalayan bu canlı yayınlarda şu anda son birkaç haftadır yok. Bir kişi vardı ama son haftalarda yok diyorum. Ben zorbalanmıyorum. Neden? Chat'te niye beni kimse zorbalamıyor? Yokmuş. Arkadaş arkadaşı zorbalar arkadaşlar. Belli bir sınırlarda zorbalayabiliriz tabii ki de birbirimizi. Sen neden kadın düşmanı bir adam videosunu izleyip ağlıyorsun? Neden? Hangi video bu? Elif? Hangi video? Bir dakika. Hangi video? Hangi video kuzucuğum? Söyle. Şey mi? Sevdiğim sensin. Ha, ben ilk defa galiba, hatta 2. defa, pardon, Türk dizisi incelemiştim. Elif de uçtu. Yo Elif'cim haklısın. Bu arada bir daha da öyle bir video çekmedim. Çünkü orada benim sinirlendiğim şeydi bu arada. Kadın düşmanı, evet, yani şöyle kadın düşmanı diye gene bir şey oturtturmayacağım ama gerçekten düşünceleri benimle bağdaşmayan bir adamın ben orada üzüldüğüm şey, ağlamadım aslında. Üzüldüğüm şey onun öyle düşünüyor olduğunu düşünmek değil de genel algının o adam gibi düşündüğünü biliyor olmak beni üzüyor. Anlatabildim mi Elif? Çünkü oradaki aslında bir kişi değil beni üzen. Orada üzüldüğüm şey böyle kadınların olabileceğini bilmek. Haberlerde görüyoruz, duyuyoruz, varlar ya. Onların varlığına çok üzüldüm. Yani bu hayatlardan gelen kadınların, insanların olması beni çok üzmüştü o videoda. Aslında ağlamadım ama duygulandığım yer oydu aslında. Oturt karşım. Doğrusun. Doğrusun. Ama işte benim orada üzüldüğüm aslında o kişi değil. Ağlamadım kız. Mary the Ball ağlamadım ya. Sadece duygulandığım bir yer var. Sevdiğim sensin videosu. O da dizide gibi kadınların çok fazla olmasına duygulandım ben. Onun kesitleri düşünce daha da sinirlendim. Yani bu kadar eril zihniyetteki bir insanın çıkıp da bu kadınlar yok dermişçesine. Bir de ben şeye karşı buluyorum arkadaşlar. Kadın düşmanı adama üzülmedim. Mary the Ball. Adım çıktı. Alakası yok videonun onunla. Ona asla üzülmedim. Sinirleniyorum videoda zaten. Sinirden gözlerim doluyor. Kız Mary çekme oralara. Öyle bir şey değil o video. İzlesen göreceksin. Hiç öyle bir şey yok. Tamamen sinirden. Bayağı rage atıyorum adama. Hayatımda
Mesela tek orada bu kadar direkt bir YouTuber'a sinirlendiğimi hatırlıyorum. Başka herhangi bir videomda benim böyle ben böyle şeyler sevmem yani hani laf atmayı falan. Ama sürekli çıkıp bir adamın ben kadın hakları savunuyorum demesi beni çok sinir ediyor. Ya Ayvalık'ta. Selamlar efendim. Hepinizi öpüyorum. Ya Dilara Tunes değil mi? Dilara o kadar güzel laf atıyor ki bayılıyorum. Dilara'nın konuşma biçimine de bayılıyorum. Hastasıyım, fanıyım ya Dilara'nın. Birlikte video çekiyor, fanıyım. Ben onu dinlerken videolarda beni görüyor musun? Beni fark ediyor musunuz arkadaşlar? Dilara ile video çekerken ben böyleyim. Böyle izliyorum. Böyle dinliyorum ben Dilara'yı. Allah'ım gerçekten çok haklı. Çok haklı. Her konuda, her cümlesinde çok haklı. Ya ben şeyin çıkıp konuşmasını sevmiyorum. Ne derler ona? Bu tip hani Murat Soner gibi adını da söyledim artık. Ama yani erkek bir sonuç olarak sen doğma büyüme bir erkeksin ya. Çıkıp da ben kadınları en iyi ben savunuyorum. Kaç yıldır YouTube'da hep kadınların haklarını tam ya sen kimsin diyesim geliyor anlatabiliyor muyum? Sen kimsin mesela? Ben seni benim sözcüm olarak görmüyorum. Sen niye kendini benim sözcüm olarak görüyorsun? Hayır bir de bir kadın da değilsin anlatabiliyor muyum? Yaşamadın ya yaşamadın. Bunları yaşamıyorsun mesela. Kendini savunma içgüdün benimki kadar belki de kuvvetli değil. Sen sokağa çıkarken arkana sürekli bakmıyorsun. Sen eve girerken sürekli arkana bakmıyorsun. Buna hayatımızın artık bizim otomatikleşmiş kendimizi koruma kalkanlarımız ya. En basitinden sen normal bir gününü bu şekilde yaşamıyorsun ya. Senin böyle başka korkuların olabilir. O ayrı, tamam mı? O ayrı. Ama sen bir kadın olarak o gününü geçirmiyorsun. Ve sen çıkıp da kadın hakları savunucusun diye konuşamazsın bence. Ya ağladığım yer aslında işte ben orada bilmiyorum yanlış mı anlaşıldım acaba videoda ama bu arada diziyi eleştirdiğim bir videoydu. Ağladığım şey dizi karakteri. Yani bir kadının yaşatılan şeyler. Orada beni duygulandıran, orada beni gerçekten üzen oydu. Bir kadının yaşadıkları ve yani şu anda biz bunları izlerken, konuşurken kim bilir kaç milyon kadın bunları yaşıyor ya. Orada çok duygulandım. Arkadaşlar yengecim ben. Arkadaşlar ben burada Aa yanlış. Ne yaptım? Allah kahretme. Neyse. Aynen Elif ya sinirlendim. Ben öfkelenince duygulanırım. Yani ben öfkelenince gözlerim dolar, kavga ederken gözlerim dolar yani. Ben yapabileceğim bir şey yok. Oradaki aslında sinirlendiğim gözümün dolmasının sebebi de o öfkeyi dile getiremeyecek kadar büyük bir o an öfke ve hayal kırıklığı yaşıyor olmam. Ya bu kadınlar yok demek o kadar saçma bir bakış açısı ki.
Pardon arkadaşlar, bir şeye bakıyordum. Pardon arkadaşlar, gittim geldim. Gittim geldim, sorry. Yayın mı gitti? Yanlışlıkla gitti ya Elif. Ya Elif, aslında ben de orada konuşmamamın sebebi reklamını yapmamak. Orada çok fazla adını geçirmemeye çalıştım. Ve bugün bir sakinim. Evet, bir sakinsin sanki. Meridibol. Oh. Ya evet Elif. Ben reaction çekip şey yapmayı da bilmiyorum. Ben çok bilmiyorum, belki de öyle yapmam lazım para kazanmak için. Ama bilmiyorum, şu anda çok o şeylerimden vazgeçemiyorum. Bazı sınırlarımdan. Arkadaşlar bir şey soracağım da nasıl bir şey yanlış yaptım. O yüzden ya nerede ne popülerse oraya atla da Meredibol. Şimdi sürdürülebilirlik diye bir şey var arkadaşlar. Sürdürülebilir olmuyor. Eğer kendimden başka bir persona yaratırsam. Pardon. Dört tane yaz dizisi var. Türk dizilerine çok Elif, hepsinin birkaç bölümünü izledim. Bütün bölümlerine hakim değilim aslında, o yüzden. Ama istiyorsanız chat, eğer çok isterseniz yaparız yani. Yorumlara yazın. Meridibol biz senle ben izlemiyoruz gibi. İnsanlar izliyor karşım. Yapacak bir şey yok.
Eski romantik komedi dizileri. Ya evet, doğru. Mesela Ben Muhtemel Aşk'ı izledim. Birazcık ya şöyle, bir tık kadın karakter bana fazla şey gibi, zorlama gibi geldi. Yani, şöyle, bir tık senaryo, diyaloglar çok çok zayıf geldi. Sahneler zayıf geldi. Aslında güzel olabilecekken bir tık daha iyi bir senaryo olsa, daha iyi diyaloglar olsa. Mary the Ball. Ben de şey full eski dizileri şeyde açıyorum, izliyorum. Spor salonunda, yürüyüşte. Ben de böyleyim. YouTube'da 1. bölümü olan şey izledim geçen gün. Kızım diye bir dizi vardı. Onun YouTube'da bölümleri var. Onu izledim. Eski bir dizi o da. Yani çok yeni bir dizi değil de. Onu izledim. Çok da ünlü bir dizi değil aslında ama YouTube'da 1. bölümü olan her işi şeyde izlemişimdir. Yürüyüş bandında izlemişimdir. Evet, tabii tabii. Rom-com çok az. Elif ya, romantik komedi Türk televizyonlarında genelde zaten az yapılan bir şey. Çünkü çok şey yok. Kışın izlenmiyor. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Kışın daha eril eril işler izleniyor. Daha vurdulu kırdılı, daha çukur style işler kışın daha fazla izleniyor diyorlar. Ama bence şu anda o da çok izlenmiyor. Bence televizyon o kadar fazla, yani bu sezon galiba çok izlenen Taşacak Bu Deniz falan çok izlenmiş. Ama orada da mesela Ben Mafya falan girmiş sanırım bir yerde. Ben Taşacak Bu Deniz'in ilk 5 bölümünü falan severim mesela. O aile bulmak falan güzeldi ama ay Medcezirler falan, doğru, Mary the Ball neler vardı ya. Hep beraber. Yaz dizilerinden. Hapşuracaktım kaçtı arkadaşlar. Mikrofona hapşurmayayım diye. Çok yaşa. Teşekkürler Elif'cim, hep beraber. Kaçak Gelinler vardı. Hatırlar mısınız? Ben çok severdim. Yaz dizisi, Kaçak Gelinler. Of, 3 kadının müthiş bir hikayeydi ya. Of, keşke o tekrar çekilse. Tekrar çekilse ben çok izleneceğine eminim. Çok severdim. Dur bakacağım başka neler vardı. Bakmaya çalışıyorum şu an. Neler vardı diye. Bir tane dizi vardı. Neydi adı? Ruhun Duymaz. Polis bir adamla hırsız kızın. Bence o çok güzel işti. Onu tutmadı. O çok güzel işti bence.
Ben 1,5 izleyemiyorum ya. Ben bir dışında bir diziyi izleyemiyorum. Final yapıyorlar, evet. Çoğu dizi zaten en güzeli böyle çok bence Netflix'e, Prime'a, Disney'e falan neden dizi yapmayı kesti Türkler? Gerçekten şu anda internet dizisi yok ha Türkiye'de. Platform dizisi şu an yayınlanan, yeni çıkan var mı? Bir ara inanılmaz seri üretim yapıyorlardı. Şu an durdular gibi. Oralar romantik komedi iş yapsalar ne güzel olur. Aşk 101 vardı. Romantik komedi değil ama en azından gençler, gençlik falan. Aşklar falan. Ve hayatla problemleri vardı mesela gençlerin. Ben bir de bir 2 saat dizi izleyemiyorum abi. Kim izleyebiliyor artık 2 saat diziyi? Sadece işte Elif'in dediği gibi bu 1,5'da izlenebilir en fazla. Ben de gidip spor salonunda 3 güne yayıyorum bir bölümü. Mesela izliyorsam. Ay ay. Chat. No chat. Bugün hızlı biteceğiz gibi duruyor yayını. Her pazar yapmasak mı acaba diye düşünmeye başladım. Konu azalmaya başladı. Bazı haftalar konular çok az oluyor. O haftalar pazarları canlı açmamayı düşünmeye başladım. Çünkü bir getirisi yok artık. Böyle zortlarız yoksa. Evet, derince live'ların çünkü olayı bu canlı yayınların tamamen chat. Chat ne isterse burada sohbet, muhabbet. Arkadaşlar her türlüsünü denedim. Gittim pazarlama anlattım. O zaman da çok sıkıcı oluyor dediniz. Pazarlama mı dinleyeceğiz? 3 saat dediniz. Harry Potter yaptık. Ban yedi. Bu yayınlar artık chat son şeyim yani. Erkek karakterleri düşünüyorum şu an. Elif'in şu an kafamda erkek karakterleri düşünüyorum. Ayder'in sende suç var, sen de kendi istediğin konuları yazman gerek. Aşkım bu hafta yoktu ki. Benim dediklerimin hepsi zaten Odyssey'di. Çok uzun sürmüyor. İşte Odyssey'di sadece benim konuşmak istediğim konu. Benim istediklerimi zaten sen yazdın bana Instagram'dan. Bu yüzden ben ekstra demem gerekmedi. Size söylemiyorum tabii ki de orada konuları, kendim konuşmak istediğim konuları size soru sorunca altına kendim yazmıyorum. Odyssey'i konuşmak benim de zaten aklımda olan bir şeydi. Ama bu hafta o kadar fazla şey olmadı. Ya oldu da hepsi politik. Burada politik konuşup ertesi gün hiç bütün hayattan banlanmak var. Ay olaylar olsun yeter ya. Evet. Hayır ben ne istiyorum biliyor musunuz? Faruk Turgut yapımcı hani çıktı Can Yaman'la olaylar yaşadı falan hatırlıyor musunuz o haftayı? O hafta canlı yayında ben nasıl coşkulu coşkulu bunu anlatıyordum size. O canlı yayını hatırlıyor musunuz? Kafayı yemişim o dedikodular. İşte bu sektörel dedikodular benim çok hoşuma gidiyor. Aha yeni konu açtım. Elif'in yeni konu açmaktaki başarısı ve kendisinde duyduğu gurur. Ya yaz dizilerde keko dedikleri erkek karakter flörtünün oryantal kursuna gittiğini. Kız dizilerinde böyle toksik masküleniteyi aşmış erkek var mı?
Şimdi Türk dizilerinde Elif'in açtığı konu benim mala bağladı. Toksik masküleniteyi zaten aşmış. Yani anlattığın diziyi biliyorum, gördüm. Muhtemel Aşk'tan bahsediyorsun. Ama oradaki erkek karakter de bilmiyorum. Erkek karakter güzel de kadın karakter bir tık aslında maskülen yazılmış bir kadın. Yani maskülen derken maskülen değil, kadınsı ama bir erkeğe göre güçlü kadın nasıl olurun sanki şey hali gibi. Bir tane sahne var. Bir kadına işte sen evde oturuyorsun falan diye aşağılıyor. Kadın mimar çıkıyor falan. O sahne mesela beni çok rahatsız etti. Başrol kadın karakterinin bu yaptığı, yani anlıyorum oradan şey anlatmaya çalışıyorlar, önyargılı olma falan, ama onu anlatmıyorsun aslında başrol kadın karakterine romantik komedide böyle bir sahne yazarak. O yüzden çok çok biraz kadın karakter sorunlu gibime geliyor. Kadir prenses olacak dizide. Dizi piyasası Meridi Bol'un özetle dizi piyasası Türk sektörüne özeti. Of. Arkadaşlar yarın da erken kaçacağım zaten. 2 saatte tamamlayıp bitirelim mi yayını? Tabii canım Elif, kış dizilerinde daha zaten kış dizilerinde artık genel anlamda aslında birazcık şunlara gidilmeye başlandı farkındaysak. Aslında bir tık daha başrol projelerden sanki çıkıldı gibi ama çok az. Yani gene çok var ya. Yani gene başrolde şey bir jön, onun yanına kadınlar seçiliyor. Kız biz o yüzden az izlendik. Çünkü bugün ben Dünya Kupası'nın son finalinde bir canlı açtım arkadaşlar. İşte böyle de anladın mı? Kendine güvenen, böyle de oradayım diyen, buradayım ve buradayım diyen bir YouTuber'ım. Yani Dünya Kupası'nın finalinde canlı yayın açtım ve yani sıfırım ya futbol konusunda. Sıfırım. Burada futbol konuşsak kim bilir kim bilir şu anda nerelerdeydik. Ben bir takım almıştım arkadaşlar. Alıp koştururdum buralarda. Evet. O yüzden kız kızayız. Kız kıza var ya ay toksik ilişkileri geldi aklıma. Yıldı. Son videolarını izlemedim. Gideyim izleyeyim. Benim toksik suluğum. Chat. No chat. Gerçekten erkeklerin hepsi FIFA'da şu an. FIFA diye bir şey yalnız. Mary'nin benim gibi futboldan alakasızlığı. Ya FIFA diye bir şey varmış abi. O ne ya? FIFA oyun değil mi kız? Dünya Kupası var. Ah! Şaşırmadım Mary. Gerçekten şaşırmadım. Keşke şaşırsam. Ya ben böyle bazı şeylere şaşırmak istiyorum. İster istemez normalize etmişler kafamda demek ki. Bilmiyorum, erkekçem yok.
Harika bir cümle. Harika bir cümle. Bilmiyorum, erkekçem yok. Harika bir cümle. Oha, ben bunu kullanacağım. Bilmiyorum, erkekçem yok. Abi çok iyi. Erkeklerin de kadıncam yok demesi harika bir şey olur. Erkekçem yok. Ay, ben hala buna gülüyorum. Çok güldüm. Ay Elif, bütün moralimi tek bir cümlenle arşa çıkardım. Artık böyle diyeceğim. Herhangi chatte gelen bilmediğim bir konuda bilmiyorum, erkekçem yok. Oha, çok iyi. Gerçek hayatta ben buyum işte, ben bu kızım. Abi, ben kadınların baskın olduğu bir ailede büyüdüm arkadaşlar. Ne bir erkek kardeşim var. Annem ve babam ayrılmışlardı. Annemle yaşıyordum. Ben kadınlarla dolu bir ailede büyüdüm. Bu yüzden bizde öyle deplasman, Dünya Kupası, o bu şu yer gerçekten bizde erkekçe çok azdı. Yani babam ilgilenirdi ama yani o da bir yere kadar benim günlük hayatımda çok dilime geçmedi yani. Bilmiyorum kız Elif. Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber var diye yasak olmuş, şaka gibi. Gerçekten of. Of ya. Abi şov ya. Şov neden yasak olsun mesela? Neyse, burada böyle yarına dedikodu çıkar arkadaşlar, demek ki şu anda olaylar oluyor. Biz bunları çekerken olay bekliyoruz. Olaylar oluyor demek ki. Ay. Ay, Dünya Kupası'nda ne varmış yani? Şurada gelip beni izlemek varken. Neredesiniz erkek? Ne gerek vardı? Ay, Dünya Kupası yani. Hep gördüğünüz insanlar. Ay, Shakira'yı az mı görüyordunuz be? Benim deliluluk. Deliluluk. Hayır yani, Justin Bieber mı ben mi? Ne gerek vardı? Elif'cim, çok güzel fikir. Böyle zeki takip. Hepsi çok zeki takipçilerim ya. Şaşkınlıklar içerisinde fark ettiniz mi benim şaşkınlığımı? Tamamdır, bunu yapacağım bu arada. Ama şaşkınlığımı fark ettiniz mi? Takipçilerimin gerçekten çok zeki olduğunu fark edişim ve tedirgin oluşum. Allah Allah, çok zeki bunlar ya. Sen kolay soruydu. Teşekkür ederim Elif'ciğim. Canım kuşum. Meridi Bol. Evet. Kanala post atacağım. Arkadaşlar, Instagram'da yazdım bu arada. Instagram'da yorum atabilirdiniz. Kanalda da post atayım. Yani YouTube'da da post atacağım. Ama Instagram'a da attım. Mesela Elifçiğim, oraya gelebilirdin kuzuşum. Oraya gel. Orada da attım. Çünkü genelde bu tip güncel şeyleri Instagram'dan atıyorum arkadaşlarım. Instagram'a gelin. Instagram'a gel Elifçiğim. Orada konuları sordum. Konulara göre zaten Mary'ciğim zaten benim aklımı okuyor Mary. Ben ne takip etsem Mary de onu takip ediyor.
O yüzden Mary ile ortak şeyler düşünüyoruz. Aynı bilinci kullanıyoruz bence Mary ile. Dünya Kupası'nın bitmesine ne kadar var ya? Benim Dünya Kupası'nı kendime, peki benim şu anda mesela az izleniyor olmasını sadece Dünya Kupası'na yormam. Kendimde gördüm bu özgüvenim. Anlatabiliyor muyum? Dünya Kupası olmazsa sanki uçacağız canlı yayında. Tamamdır canım, bekliyorum. Ama ben kendimi Dünya Kupası'yla bir tutmam. Kendimi yani rakip olarak Dünya Kupası'nı görmem acayip bir durum yani. Biriniz şey demişti canlı yayınları yaparken, derin bir tarafın kalkmaz değil mi çok izlenirsen? Çok izlenmeden kalktı gibi. Çok izlenmesine gerek yok aşkım. Benimki kalktı hemen. Bu canlı yayıncılar nasıl haftada 5 gün falan canlı yayın yapıyorlar? Ben gerçekten yapamam ha. Ne yapıyorlar mesela? Oyun oynuyorlar. Ben oyun oynamayı sevmiyorum mesela. Ne yapacağız? Sadece oyun oynuyorlar galiba. Ya da bir şeyler izleyip şey yapıyorlar. Onlar da Kick'te falan, Twitch'te falan yapmam lazım. Kanal biraz büyüsün, öyle yapayım. Burada sesli düşünmem. Hep beraber düşünüyoruz. İçim dışım biri. Yapacak bir şey yok. Yarın da erken kalkacağım ha. Yarın sinemaya giderken story atarım arkadaşlar. Hem sinemaya atarım hem Leicester Square'ı merak ediyorsanız, Londra'da Leicester Square diye bir yer var. Hatta Harry Potter'ın esinlendiği o Diagon Alley yolu var ya, Diagon Alley yolu, doğru pronounce ediyorum inşallah. O yolun esinlendiği gerçek yer Leicester Square. Oraya gideceğim. Eğer isterseniz onun da resimlerini atarım. Ekstra bir kanal açıp sadece kendi adıma bir vlog kanalı açmayı düşünüyorum ama bakalım. Elif benim de karşıma hep erkekler çıkıyor. Bilmiyorum. Ben canlı yayınlarda hep daha çok erkekler görüyorum. Belki de, takip ettiğine göre algoritma değişiyor ama ben çok mesela erkek takip etmememe rağmen erkek yayıncı düşüyor. Bilmiyorum niye. Bu arada kadın yayıncılar da var. Yok değil. Kadın yayıncılar da, ben kadın yayıncıları daha çok takip ediyorum. Aslı ile Onat'ı zaten toksik ilişkilerden dolayı takip ediyorum, seviyorum. Dilara'yı zaten bildiğim, tanıdığım için çok seviyorum, takip ediyorum. Berna'yı takip etmeye çalışıyorum. Aylak Damla'yı izlemedim, bilmiyorum. Ben çok canlı yayın takip etmiyorum, yalan yok. Ama karşıma çıkanlar erkek de, o yüzden. Arkadaşlar ben Fransa'da şu kanalı açsaydık var ya. Yok be, aynısı olur büyük ihtimalle. Bir tek seni izliyorum. Mary, seni yerim ya. Mary, seni seviyorum. Diğerleri sıkıyor. Aşkım ben çünkü sıkılınca birlikte sıkılıyoruz. Birazcık da bilmiyorum, diğerlerini, ben canlı yayını çok takip eden bir insan değilim. Bir tık odak problemi yaşayan bir insanım. Bir tek kendim çok çok konuşabildiğim için canlı yayın açıyorum. Ben takip ediyordum önceden çok, Kutsal Motor'u. Canlı yayınlarını çok takip ediyordum. Üçlü Maymun diye açıyorlardı galiba. Onları ben çok seviyordum, çok takip ediyordum. Çok profesyonel, bence en profesyonel onlar yapıyorlar hatta. Yani böyle gerçekten televizyon yayını gibi canlı yayın yapıyorlar.
Meridi bu. Her konu konuşuluyor, onlarla konuşulmuyor. Yani bilmiyorum onlarla ne konuşuluyor, ne konuşulmuyor. Aylak Damla'yı hiç izlemedim ama izleyeyim. Feminizm üzerindeyse hemen izleyeyim. Severim böyle şeyler. Akademik bilgi veriyor podcast gibi. Ne güzel. Bunu dinleyebilirim. Güzelmiş. Ben de bakayım. Severim böyle şeyleri. Ortamlarda satılacak bilgiler diye bir podcast var. Mesela ona bayılırım. Biliyorsunuzdur. Zaten çok bayağı dinlenen bir podcast. Ona bayılıyorum mesela onu dinlemeyi. Çünkü öyle Elif'ciğim. Şu anda bayağı biz bize kız kıza sohbet havası şu an. Ya genel anlamda canlı yayınların en büyük hedefim canlı yayınlarda. Bu derince live'lar böyle pazarları açtım. Gerçekten tamamen sohbet, chat ne istiyorsa o. Hani Kazıklı Maria'ya bayılırım Meridibol. Kazıklı Maria'ya bayılırım. Çok iyi. Çok tatlı bir insan bence. Dışarıdan da öyle gözüküyor. Normalde kişisel tanımıyorum ama bence videoları da çok güzel. Kitap videolarına bayılıyorum. Kitap okuma videolarına. Yaprak Dökümü videosu serisini izlemiştim full. Bence çok başarılı. Ya illa bilmiyorum. Mesela bak bu gibi insanlar bence duruşlu insanlar ve bayağı da izleniyorlar. Demek ki oluyor yani. Kutsal Motor çok az artık şey yapıyor ama mesela Kutsal Motor'un Puff Daddy videoları benim en sevdiğim videolar. Puff Daddy olayını Amerika'da yaşayan bir gazeteci arkadaşlara şu an adını unuttum kusura bakmasın lütfen. Ama çok yani güncel bir şekilde Amerika'da yaşayan gazeteci bir kadınla Puff Daddy bütün dava sürecini konuşmuşlardı canlı yayınlarda. Bence çok iyi yayınlardır onlar mesela. Ben bütün yayınları sonunu izleyemedim çünkü Puff Daddy alması gereken cezayı almadı falan. Bayağı bir artık dava onun lehine döndü falan. Oralarda sinirden izleyemedim. Gerçekten sinirden yani reddettim. Artık reddettim bu olayı yani. Ama güzeldir Puff Daddy videoları mesela. Bayağı bilgilendirici. Her şeyini anlattılar dava sürecinde. Bayağı belgesel gibiydi. Bence çok iyiydi. Keşke Epstein için de yapsalar Kutsal Motor. Kız Bülent Ersoy konusu ne ya? Arkadaşım bu haftalık o zaman bu kadar olsun. Bu yayın. Yapacak bir şey yok. Haftaya ben şimdi Epstein olayı çok korkunç evet. Epstein olayı benim zaten en büyük tez yazmamdaki neden. 3 hafta kendime gelememiştim ya. Uyuyamamıştım ya. Çok bambaşka bir şey o. Arkadaşlarım ben şimdi YouTube'da kanalda da yazıyorum. İnşallah Meridibol. Dualarımız sizin. Dualarım seninle. Hep birlikte. İnanılmaz fazla dedikodu ve gıybet olsun. Magazin olarak. İnşallah. Haftaya pazar tekrar görüşürüz. Pazar gelmeden önce benim Odyssey videom gelecek arkadaşlar. Onun için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın ki kaçırmayın. Yorumlarda konuşabilelim. Bana da motivasyon oluyor. Ne kadar izlenirse, ne kadar yorum gelirse, ne kadar like gelirse başka bir motivasyon kaynağım yok. O yüzden lütfen rica ediyorum. Destek olursanız sevinirim. Muhteşem Yüzyıl için video çekip editleyeceğim ya. Muhteşem Yüzyıl için de ondan sonraki haftaya büyük ihtimalle olur diye düşünüyorum. Mary'cim. Ama onun için de bir gün ayarlamaya çalışacağım. O kesin olacak. Bak kesin olacak. Ama hepsinin haberlerini Instagram'dan size veririm zaten.
Instagram'dan size bütün haberleri güncel bir şekilde söylüyorum. Derin Universe. O yüzden takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram, TikTok'tayım. TikTok'ta saçma sapan videolarım var. TikTok'ta da aşırı doğal videolar var. O yüzden TikTok'ta da takip edebilirsiniz. TikTok'ta başka videolarım var. Yani bu tip videolar değil, gerçekten daha da doğal. O yüzden TikTok'a da bekliyorum. Instagram'a da bekliyorum. Tez için teşekkür ederim Meri'cim. Öyle. Meri Dibol. Evet. Ben boş oturmayı sevmediğim için başka yapacak da bir şey yok. Hayat sana para versin belli. Meri teşekkür ederim. Evet, keşke. Yaşam masrafı. Ya isteyerek yapıyorum. Buraya zorla gelmiyorum. O yüzden sizi seviyorum. Bunu yapmayı seviyorum. Sevdiğim için bu işten de para kazanmak istiyorum. Bir de boş durmayı sevmem ben arkadaşlar. O yüzden no problem. Yani böyle şey yapmayı da seviyorum. Ay çok işim var demeyi seviyorum ben. İşsiz olmaktansa çok işimin olması daha güzel. Zorluk bence. O yüzden seviyorum. Umarım daha güzel işlerimiz olur kanalda da. O zaman görüşürüz. Elif'cim teşekkür ederim. Öpüyorum. Meri'cim, Elif'cim hepinizi öpüyorum. Bu videoyu sonradan izleyenler de var. Canlı yayınları sonradan izleyen çok fazla kesim var. Hatta daha çoğu sonradan izliyor. Genelde canlı yayınlar şu anda izlendiğinin 100 katı falan neredeyse canlı yayın bittikten sonra izleniyor. Bu yüzden arkadaşlarım yorum bekliyorum size. Canlı yayını sonradan izleyecek insanlar için yorumlarınızı bekliyorum. Ve diğer canlı yayında da hani bildirimi açmanızı, canlı yayınlarda özellikle bulunmanızı, chatte bulunmanızı rica ediyorum. Sonradan gelenlerde yorumlarda buluşalım. Öpüyorum o zaman. Like atıp beğeni atıp diyorum ya, aynı şeyin İngilizcesi Türkçesi. Beğeni atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki canlı yayında olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Evet, bu kadardı. Görüşürüz o zaman. Öpüyorum canlarım. Bay bay.